Bir Çin atasözü der ki, 1 yıllık refah istiyorsan tahıl yetiştir. 10 yıllık refah istiyorsan ağaç yetiştir. 100 yıllık refah istiyorsan insan yetiştir. Yani geçmişin moda deyimiyle eğitim şart. Olmazsa olmaz. Peki bizler bu eğitim işini becerebiliyor muyuz? Aslına bakarsanız bu konuda çok daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir. Kimisi bu konuda daha fazla para harcanması gerektiğini düşünür. Kimisi teknolojinin yeniliklerinden medet umar. Kimisi ise farklı eğitim modellerinin bu ülkenin kanayan eğitim yarasına çare olacağını düşünür. Aslına bakarsanız hepsinin de haklı olduğu paylar bulunmaktadır. Ama bugün benim sizinle paylaşacağım hikaye biraz farklı. Bu hikaye yurt dışından. Filmlerde de görmüşsünüzdür. Amerika'nın kenar mahallelerinde bırakın eğitimi, yaşamak bile oldukça zordur. Bir üniversitenin sosyoloji bölümünden bir ekip bundan yaklaşık 20-25 yıl önce bu kenar mahallelerin birinde bir okulda araştırma yapmaya karar vermişti. Okuldaki 200 erkek çocuğun durumları değerlendirilmiş ve bu çocukların gelecekleriyle ilgili çeşitli analizler yapılmıştı. Sonuçlar hep aynıydı. Bu çocukların içinde bulundukları toplum yapısı nedeniyle gelecekteki başarı şanslarının düşük olacağı raporlanmıştı. Yıllar sonra bu raporları okuyan bir başka ekip, geçmişte değerlendirilmiş olan çocukların şu an nasıl bir yaşam kalitesine sahip olduğunu merak etti ve bu kişileri tek tek araştırdılar. Araştırmaların sonuçlarına göre 20 kişi ya ilgili kenar mahalleden taşınmıştı ya da hayatını kaybetmişti. Geriye kalan 180 kişiyi incelediklerinde ise ekip tam anlamıyla şok olmuştu. Çünkü yazılan raporların aksine bu 180 erkek çocuğun 176'sı olağanüstü bir başarı göstererek ya doktor, ya avukat, ya mühendis ya da iş adamı olmuşlardı. Bu hiç de beklenmedik bir durumdu. Araştırma ekibi bu olayı çözebilmek için ilgili kişilere tek tek ulaşarak başarılarının altında yatan en önemli etkenin ne olduğunu sorguladılar. Çok ilginç biçimde hemen hepsinin verdiği cevap aynıydı. O cevap da okulumuzda bir öğretmenimiz vardı. Tüm bu başarılar hep onun sayesinde oldu şeklindeydi. Araştırma ekibi bu öğretmenin kim olduğunu ve kullanmış olabileceği yöntemlerin neler olduğunu gerçekten merak etmişti. Yaptıkları araştırmada öğretmenin hala hayatta olduğunu öğrendiklerinde büyük bir heyecanla yaşlı öğretmenin evini ziyarete gittiler. Çalışma ekibi karşısında yılların yüzüne eklediği kırışıklıklara rağmen hala dinç duran bir kadın buldular. Bir miktar sohbet ettikten sonra ekip öğretmene bu işin sihirli formülünü sordu. Nasıl oldu da gelecekleri kenar mahallelerin sokaklarında yok olacak olan bu gençler bu kadar başarılı kariyer çizebilmişti? Yaşlı öğretmenin gözleri parladı ve dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Çok basit dedi. Çünkü ben o çocukları çok sevdim. Aslında çözüm bazen gerçekten basittir. İşini ve öğrencisini seven tek bir öğretmenin gücünü hiçbir para, teknoloji ya da eğitim modeliyle geçemezsiniz. Diğer taraftan, biliyorum, hayat çok zor bir öğretmenim. Karşılaştığın sorunlar, sıkıntılar saymakla bitmez. Üstelik senin de çok iyi bildiğin muazzam bir yük var omuzlarında. Çünkü gelecek nesil ancak ve ancak senin eserin olacaktı. Bu mücadelende yolun açık olsun. Nöronlarına sağlık güzel öğretmen.